Herkese merhaba. Çok uzun süredir Jack'li üzerinde, Jack'li tabanlı statik bir bloğum vardı. Fakat bu bloğa yeni girdiler, yeni entry'ler oluşturmak birazcık problemliydi. Ve bildiğiniz gibi Jack'li'nin altyapısı da Ruby temelli. Ve benim de Ruby bilgim olmadığından dolayı kendi bloğuma böyle basit bazı değişiklikleri eklemek benim için problem oluyordu. Yeni yılla beraber hem bu e, blok girişini çözmek için hem de bir şekilde birazcık daha kendim geliştirebileceğim, istediğim özellikleri ekleyebileceğim minimal bir blok sistemi arıyordum. Ve bir diğer şey de Notion tabanlı bir çözüm arıyordum. Yani ben ekstra olarak farklı bir editörden girmeyeyim. Notion'un zaten çok fazla kendi içerisinde özelliği var ve stillendirmeleri çok güzel. Notion tabanlı. Yani ben direkt Notion'a yazayım ve daha sonrasında Notion zaten kullandığım bir not alma uygulaması. Direkt orada yazdığımı direkt bloguma atayabileyim istedim. Ve bunun için Notion tabanlı bazı çözümler denedim. SuperSol gibi veya çok farklı bir şekilde bazı siteler var bunları yapan. Ücretli bazı çözümler denedim. Fakat bunlar da tam olarak istediğim gibi bir şey oluşturmuyordu. Benim istediğim gayet basit bir statik bir blog sitesi arıyordum. Daha sonrasında Nobelium'la karşılaştım. Nobelium altyapısında Notion, Next.js ve Versal'ı kullanıyor. Ve doğrudan bunları kullanarak yani bu üçünü kullanarak direkt bir blog, statik bir blog sitesine sahip olabiliyorsunuz. Öncelikle şunu açayım bilmeyenler için. Statik blog sitesi ne demek? WordPress'ten farklı olarak bir blogun statik olması demek. Bir şekilde blogun içerisinde işte yorumlar gibi, istatistikler gibi veya beğeni gibi bazı özelliklerden mahrum kalıyorsunuz. Çünkü mesela benim buradaki blogum, şuradaki sayfam işte asimetrik şifreleminin sonu. Direkt sol alttan şey görebilirsiniz dizini. Bu zaten bunun HTML içeriği zaten oluşturulmuş şeklinde duruyor. Yani asimetrik şifrelemenin sonu nokta HTML dosyası statik olarak Versal'ın şu an sunucusunda bulunuyor. Dolayısıyla ben buraya tıkladığım zaman bir server rendering çalışmıyor. Doğrudan bu dosya geliyor. Böylece Bloom çok daha hızlı şekilde çalışabiliyor. Yani tekrardan bir şeye girdiğim zaman herhangi bir şekilde yüklemeye gerek duymuyor tarayıcım. Dolayısıyla statik siteleri bu yüzden çok fazla seviyorum. Ve ekstra olarak işte yorumlar gibi veya istatistikler gibi farklı şeylerin birazcık daha o minimal tasarımı ya da kullanıcı deneyim açısından bunu bozduğunu düşünüyorum. Tabii çok fazla aslında blog kullanmıyorum ama böyle şeyler birazcık daha hoşuma gidiyor kendi blog sistemde. Ve Nobelium'un da çok iyi yaptığı şey bu. Çünkü altyapısında Next.js kullanıyor. Ve Static Generation'da Next.js çok iyi yapıyor. Bu videoda Nobelium'un kurulumundan bahsedeceğim. Genel olarak ben tabii bu tasarımda bazı değişiklikler yaptım. Fakat direkt şuradaki site üzerinden de demoyu görebiliriz. Şu an benim sanırım buradaki dark modum on olduğundan dolayı bu otomatik olarak alıyor olabilir. O yüzden sanırım siyah geldi, bilmiyorum, emin değilim. Böyle bir genel bir tasarımı var. Burada şeyden bahsetmek istiyorum. Notion tarafındaki template'ten de bahsetmek istiyorum. Direkt şuradan Notion template'i açabilirim. Benim de kendi template'im de burada. Bunu da şimdi açacağım birazcık. Evet, genel olarak böyle bir template'im var. Etiketlerim var. Tek tek yazılarım var. Yazılarımın slug'ları var. Yani adres çubuğunda hangi dizinin altında bulunacak şeklinde düşünebiliriz. Ve iki tane tipim var. Page ve post şeklinde. Postlar ana sayfada listelenen blog yazıları ve aynı zamanda page'lerde oluşturabilirim. Mesela burada about şeklinde bir sayfa oluşturulmuş. Ve bu da ayrı bir sayfa olarak çalışabiliyor. Tabii bu direkt header'a düşmüyor fakat isterseniz bunları da header'a ekleyebiliyorsunuz. Bunun için kod tarafında düzenleme yapmanız gerekiyor. Kod tarafını da biraz sonra göstereceğim. Yani bunların her birisi ayrı ayrı yazı ve etiketler de gayet güzel çalışıyor. İsterseniz buradaki statüs bilgisini de değiştirebiliyorsunuz. IDEA veya draft şeklinde. Değiştirdiğiniz zaman bunlar da direkt siteye yansıyor. Yani bu şekilde direkt Notion üzerinden içerik yönetimini yapabiliyorsunuz. Nobelium'un yaptığı bir diğer güzel şey de
stillendirmeleri çok iyi yapması. Yani mesela Notion'da bu şekilde ikiye ayırdınız veya bir highlight yaptınız veya o bir latex eklediniz diyelim. Bunları Nobelium e, doğrudan Notion'daki tasarımı e, birebir Next tarafında bunun renderlamasını yapabiliyor. Evet, burada e, evet şunu o zaman başlayalım. Direkt burada Quick Start üzerinden böyle yapabiliriz. İlk öncelikle buradaki template'i şöyle şunları bir kapatayım. Bu arada GitHub reposu da bu. Bunları kapatıyorum. İlk öncelikle bu Notion template'i klonlayarak başlayabiliriz. Bu klonlansın, bu klonlanırken biz de aynı zamanda kod tarafına da bakalım. Bunun için de evet ben zaten bunu zaten forklamışım. Peki ekstra bir commit atmış mıyım? Evet tamam bir şey atmamışım. Tamam zaten güncel. Direkt buradaki fork'u kullanabiliriz. Projeyi ilk öncelikle forklayalım. Forkladıktan sonra ilk öncelikle bir lokalde bunu açmaya çalışalım. Ayağa kaldıralım projeyi. Hemen bakalım. Evet, Notion template'imiz de buraya geldi. Burayla ilgili yapmamız gereken ilk şey, biraz sonra detaydan da bahsedeceğim. Bunu dışarıya açmak. Share dedikten sonra share to web diyoruz ve bunu bu şekilde dışarıya açmamız gerekiyor. Buradaki template'in dışarıya açılması gerekiyor. Tabii bu sayfayı illa dışarıya açmak zorunda değilsiniz. Farklı bir yol var. Eğer ki bunun public olmasını istemiyorsanız bir yol daha var. Ondan da bahsedeceğim. Evet. Şimdi no value'mu girelim. Ups, giremedim. Şunu küçültmek istiyorum ya. Büyük kullanamıyorum terminali. Evet, no value'mu açtım. Açamadım. Evet. İlk öncelikle yarn install diyerek paketlerimizi kuralım. Evet, paketimizi kurduk. Paketi kurduktan sonra şunu yapmamız gerekiyor. Direkt şuradaki Quick Start üzerinden aslında devam edebiliriz. Oradan da yardım alayım. Burada yapılması gereken iki şey var kod tarafında. İlk öncelikle block config JSON dosyamız var. Nerede? Göremedim. Evet, direkt şöyle açacağım. Block config. Evet, şu üstteymiş. Bu doğrudan işte title, author, email gibi yani sizi tamamen burada bloğunuzu kişiselleştiriyorsunuz. Bu kişiselleştirmeleri yaptıktan sonra ben herhangi bir işlem yapacağım. Sadece şu appearance'ı light yapayım. Bir de şuraya kendi Twitter'ımı ekleyeyim. Hatta düzenleyeyim hemen ya. Buraya da Samet diyeyim. Samet diyeyim. Tamam bunlar kalabilir. Bir de sort by date'i de true yapmak istiyorum. Evet, bunları yaptım. Burada düzenlemeleri yaptıktan sonra almamız gereken bir tane değer var. Bir çevre değişkeni var. Bu da Notion Page ID değeri. Bu değer doğrudan sayfanın şuradaki sahip olan şuradaki değeri almamız gerekiyor ve bunu daha sonrasında mesela ilk öncelikle ben burada ne yapayım? Bunu bir çevre değişkeni olarak tanımlayayım. Notion Page ID şeklinde burada tanımadım ve daha sonrasında yarn dev diyerek projemi ayağa kaldırıyorum. Direkt 3000'de açıldı. Evet, şu an projeyi burada ayağa kaldırdım. Buradan tarihe göre sıralayalım. Mesela şurada link HTTPS yapalım ve burada da görelim. Evet, doğrudan buraya da geldi. Tabii lokal üzerinde birazcık yavaş çalışıyor çünkü Next.js tarafında henüz static generation tam olarak çalışmıyor. Yani development ortamında Next.js bu statik olayı yapmıyor. Build'ı almanız gerekiyor. Build'ı aldığınız zaman daha hızlı çalışacaktır ki zaten production ortamları build'ı almanız gerekiyor. Dolayısıyla
lokaldeki yavaşlığa aldanmayın. Evet, burada şundan bahsetmek istiyorum. Eğer ki bunu, yani buradaki template'i public yapmak, buradaki sayfanızı public yapmak istemiyorsanız bir ikinci değişken tanımlamanız gerekiyor. Bu ikinci değişken de şunu direkt kapatalım. Tabii ben bunu göstermeyeceğim. Ama bu ikinci değişkeni de şöyle alabilirsiniz. Yani diyelim ki buradaki sayfayı public yapmak istemiyorsunuz. Direkt şuraya chunk yazalım. Notion'ın kendi API'ine gönderdiği bir request var. Bu request'in içerisinde şuradaki header kısmında, bunu yana alayım daha rahat göreceğim. Görebilecek miyim? Evet. Buradaki request header'ın içerisinde token v2 değerimiz var. Şu değer. Bu değeri direkt kopyalayarak daha sonrasında Notion Access Token olarak bunu tanımlayabilirsiniz. Ben bunu çok önermiyorum çünkü ben bunu denedim. Özellikle eğer ki çok fazla blog postunuz varsa Notion belli bir süre sonra özellikle geliştirme tarafında HTTP to many request 429 hatası verebiliyor. Bu yüzden ben direkt kendi blogum için, yani Notion sayfamı tamamen public yaptım. Çünkü bu hatayı çok fazla almak canımı sıkıyordu ve canlıda da bazen bu problem olabiliyordu. Yani canlıda bloklarım bazen, yani postlarım bazen görünürken bazen görünmüyordu. Ve bu da oldukça canımı sıktı ve en son tamamen Notion'daki sayfamı public yaptım. Evet, dolayısıyla eğer ki yani bu şekilde deneyebilirsiniz, bu şekilde de kurabilirsiniz. Burada tabii ki biz development ortamında şu an hiçbir problemimiz yok. İşte burada About sayfasına da girebiliyoruz. Şu an tabii tıkladım. Dediğim gibi de development ortamında bunları yeniden çağırıyor. Evet, bir hata verdi. Notion page not found. Şöyle yapalım. Biz direkt build alalım. Build aldıktan sonra tekrardan development'ı çağırabiliriz. Burada build alırken biz de bunu Vercel üzerinde yeni bir proje oluşturalım ve bu oluşturduğumuz evet, nerede bizim Nobelium'umuz? Evet, bunu tamamen buraya import edelim. Evet, Next.js tabanlı olacak Nobelium. Bunu direkt deploy edelim. Bu deployment'ı yaptıktan sonra evet, bu burada build alsın. Biz de projeye girerek settings kısmından, evet, hala bulamadı. Tamam, burada environment variables'ı eklememiz gerekiyor. Yani buradaki Notion Page ID değerini buradan ekleyeceğiz tekrardan. Tıpkı development ortamında yaptığımız gibi. Evet, bunu yaptık fakat başlattığımız deployment büyük ihtimalle hata verecek bu şeyden dolayı. O yüzden redeploy demek istiyorum. Yeni bir deployment başlattım. Önceki iptal oldu sanırım. Tamam, yeniden başlamış. Bunu da sanırım sıraya aldı. Evet, cute. Evet, sıraya aldı. Birazcık bekleyeceğiz. Notion page not found. Evet, burada yaptığımız hata, şuradan şeyi kapamıştık. Tekrardan açalım. Az önceki hata da bu o zaman. Tekrardan build almaya gerek yok. Ben tekrar build almayacağım. Evet, hala sıradayız. Sanırım birazcık bekleyeceğiz. Bazen Vercel böyle yapabiliyor. Evet, tekrardan lokaldeki projeyi ayağa kaldırdım. Tekrardan bakıyorum, About sayfasına tekrar gireceğim. Evet, burada tekrardan geldi ve burada About sayfası da burada. Tekrardan Vercel'a bir bakalım. Evet, şu an build alıyor. Buna bir girelim hemen. Build kısmına bakalım. Yarn üzerinden paketleri yüklüyor. Nobelium üzerinde
Eğer ki bir domaininiz varsa doğrudan domaininizi buradan tanımlayabilirsiniz. Domaini ekledikten sonra sizden name server'ları tanımlamanızı isteyecek alan adı için. Bu tanımlamaları yaptıktan sonra Versal'a deploy ettiğiniz zaman doğrudan buradaki projeye alan adınız üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Domaininiz üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla tamamen Notion, Versal ve Next.js ile ilgili çok bir durum yok aslında da. Yani tamamen bunları kullanarak aslında yalnızca alan adınız üzerinden bir nevi serverless bir şekilde herhangi bir şekilde blogunuzu host etmenize gerek kalmadan bir blog sahibi olabiliyorsunuz ve blog içeriğiniz oldukça hızlı şekilde çalışabiliyor. Tabii burada şöyle bir durum var. WordPress gibi herhangi bir tema seçeneğiniz yok. Elinizde tek bir tane tasarım var. Eğer ki bu tasarımı bir şekilde çeşitlendirmek istiyorsanız burada çalışmanız gereken sayfalar, bu page tamamen Next.js'in kendi router yapısıyla ilgili bir dosya. Ama eğer mesela işte post sayfası içerisinde veya header'da değişiklikler yapmak istiyorsanız direkt burayı kullanabilirsiniz. Ben bazı değişiklikler yaptım. Şu anki tasarım oldukça hoşuma gittiğinden dolayı ekstra bir şey ekler miyim bilmiyorum. Ama ekleyecek olursam da doğrudan kodun içerisine girişirim. Burada bilmeniz gereken şey bilmeniz gereken şey React bilginizin olması gerekiyor. Eğer ki React bilginiz varsa buradaki tasarımını da kendiniz iyileştirebilirsiniz veya Styles içerisinde Global CSS var. Buradan da isterseniz CSS'ler yazabilirsiniz. Dolayısıyla eğer ki web geliştirme bilginiz varsa da tasarımı iyileştirebilirsiniz. Ama birazcık daha tasarım kısmı tamamen projenin içerisine gömülmüş durumda. Dolayısıyla tasarımla böyle hani temelden oynamak çok da mümkün değil bu projede. Evet, Versal'a bakıyoruz. Deployment'a bakalım tekrardan. Evet, şu an ready durumda. Ve şu an production'da çalışıyor tamamen. Evet, şu an şey yüklendi. Ben gerçi bunu niye şey geldi? Evet, ben çünkü buradaki kodumu göndermedim GitHub'a. Dolayısıyla son hale geldi. Yani forkladık ve onu geri attık ama şöyle yapalım. Buraya changes deyip gönderelim. Main mi? Evet. Evet, bunu gönderdik. Versal tekrardan otomatik olarak sanırım bunu alacak. Son gönderdiğimiz commit'i. Evet, son gönderdiğim commit şu an tekrardan build ediliyor. Changes'ı önce gönderip daha sonrasında projeyi oluşturmam gerekiyordu. Evet, son gönderdiğimiz değişiklik de yüklendi ve burada son değişiklik de doğrudan sisteme yansıdı. Artık bu noktadan sonra tekrardan ben Versal'la herhangi bir şekilde uğraşmıyorum. Tek yaptığım şey buradaki Notion sayfam üzerinden yeni dosyalar ekliyorum veya siliyorum. Bu şekilde Nobel'im çok hoşuma gitti ve size de bunun kurulumundan bahsetmek istedim. Siz de bu şekilde bir Notion tabanlı blog kullanmak isterseniz bu alternatifi, bu seçeneği kullanabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.